Bu videoda sana 2026 yılında en hızlı şekilde 1000 abone 4000 saat eşiğine nasıl ulaşırsın? Bunlardan bahsedeceğim. Birazdan izleyeceğim videoda kesinlikle ezber bilgiler yok. Motivasyon masalları yok. Algoritmanın 2026 yılında gerçekten nasıl çalıştığı var. O yüzden videoyu sakın yarıda bırakma. İleri sardırmadan izle. Emin ol bu videoyu izledikten sonra YouTube hayatında birçok şey değişecek. İlk önce sizlere çok kısa 2 tane video izletmek istiyorum. Ardından üzerine bir yorumlama yapacağım. 4-5 ay boyunca izlenmedi. Benim de tabii ki canım sıkıldı. Ya dedim herhalde bu iş olmayacak dedim. Bakın defalarca videolarımın içerisinde söylüyorum arkadaşlar. YouTube'a başladığınız ilk 2 ila 6 ay arası bir deneme sürecinde olacaksınız. Yani senin kanalın izlenme almayacak. Bütün alanında uzman, büyümüş YouTuber'lar her zaman sizin geçeceğiniz bu aşamadan geçti. Şu an Instagram'la ilgili bir içerik çektim öyle. O zamanlar 1000 izlenme falan mükemmel tabii ki yani benim için. Sonra böyle 30 bin, 40 bin, 50 bin baktım artıyor. 100 bin oldu, 200 bin oldu. Şu anda o milyonu falan geçti herhalde o video. Kanalıma attığım ilk video bir ayda 178 izlenmişti. Bence yarısı da o zamanki arkadaşlarımdan gelmişti. Çünkü izlenme sayısıyla dalga geçmek için videomu açıyorlardı. Adam 800 bine yakın abonesi var. İlk ay diyor benim videom 148 izlendi diyor. Ulan bir ayda 10 tane video atsan her videonun 10 ila 14 izlenmesi gibi bir şey bu. Bir diğer röportajında diyor ki ben diyor YouTube'a başladığımda 150 tane videom izlenmedi benim diyor. Ardından kanalım birden ivme aldı diyor. Arkadaşlar eğitim videolarımda son aşamada anlatmış olduğum şeyi bugün sizlere ilk aşamada anlatıyorum. YouTuber olma yolunda içerik üreten insanların %95'i pes ettiği için başaramayan insanlardır. Artık şu andan itibaren bütün saçmalıkları bırakmanı istiyorum. Yok YouTube bozuk, yok algoritma bozuk, işte beni önermiyor, işte yok ben bir şeyleri yanlış yapıyorum. Artık bu tarz bahaneleri bir kenara bırak. Çünkü büyük YouTuber'ların hepsi size izletmiş olduğum bu 2 video gibi yolun başında izlenmiyordu. İlk 6 ay kanalında hareket görmedi ve pes etmediği için başardılar. Sen çalış, öğren, kendini geliştir, her video üzerine koymaya çalış. Sürekli içeriklerini üret. Çevrendeki arkadaşlarının, ailenin baskısını bir kenara bırak. Onların ne yorumlar yaptığını umursama. Sen YouTube'da içerik üretmeye devam et. Emin ol başaracaksın. İkinci adımımıza gelelim. Şimdi 2026 YouTube algoritmasında en değerli olan şey istikrardır. Yani senin bu konuda kararlı olduğunu, ciddi olduğunu YouTube'a ispat etmenin en etkili yolu hiçbir şekilde fire vermeden, gününü şaşmadan aynı günlerde içerik yüklemek. Dolayısıyla sen yeni bir kanal açacağın zaman kanalını geliştirmek için yapacağın en etkili adım, eğer uzun video içerik üreticisiysen haftada en az 2 video yüklemek, aynı günde aynı saatte yüklemek olacaktır. Eğer bir shorts kanalıysan en kötü 2 günde bir tane video yüklemek. Bu istikrarını hiç bozmadan YouTube'da içerik yüklemeye devam ettiğinde algoritmaya bu sinyalleri göndereceksin. Ben buradayım ve devam edeceğim. Ben bu işte kararlıyım. Yarın seni bırakıp gitmeyeceğim. Bakın bugün Perşembe günündeyiz. Medya Eğitim kanalı Salı ve Cuma günleri akşamüstü saat 6'da içerik yüklüyor kanalına. Benim arkada bir tane videom var ama planlandı yazıyor. Cuma günü 6'da paylaşılacak, yani yarın. Beni bilenler bilir, en başından beri söylüyorum. Kendim uygulamadığım, test etmediğim, tecrübe edinmediğim hiçbir bilgiyi sizlere anlatmıyorum arkadaşlar. Bütün videolarınızı planlandı olarak gününde, saatinde hiçbir şekilde şaşırtmadan paylaştığınız takdirde sizin içeriğiniz çok kaliteli olmasa bile YouTube algoritması sizin kanalınızı büyütecek. Büyütmek zorunda. Dolayısıyla gününde, saatinde içerik yüklemeye, hiçbir şekilde şaşırtmamaya devam edeceksin. 2026 YouTube algoritmasında en önemli veri videonuzun ilk 30 saniye girişidir arkadaşlar. Bunu farkındayım. 2-3 videomda söyledim fakat bu videomda da bu konuya yer vermem gerekiyor. Üzerinde yorum yapmam gerekiyor. Çünkü 1000 abone 4000 saate ulaşmak için kanalımızın gelişmesi lazım ve gelişmenin en büyük anahtarı videonun 30 saniye girişinde başlar. Siz videonuza öyle bir giriş yapmalısınız ki izleyicilerin %70'ini bu video içerisinde tutun. Eğer bunu başarırsan öneri sistemi sürekli çalışmaya devam edecek. Senin videonu önermeye, kanalına yeni izleyiciler çekmeye devam edecek. Buna şöyle de örnek verebilirim. Gidin büyümüş kanalların hepsine bakın arkadaşlar. Örnek veriyorum, MrBeast'in bir tane videosuna girin. İlk 30 saniyede izleyiciye o videodan ne alacağını hemen aktarıyor değil mi? Bu videoda diyor 10 saniye içerisinde şu çizgiyi geçene $1 milyon diyor. Hani
pat diye anında videodan insanların ne alacağını, o videoda insanların ne izleyeceğini hemen onlara veriyor. İzleyici her zaman bu video benim işime yarayacak hissinde olmalı ya da bu video beni eğlendirecek diyebilmeli. Artık ne içerikleri üretiyorsanız ona göre izleyicileri video içerisinde tutmak zorundasınız. Bu konuda kendiniz denemeler yapın arkadaşlar. Örnek veriyorum, bir videonun başında editli bir giriş yaparsın. İşte ışıklar patlar, geçiş efektleri patlar vesaire vesaire. Ha dersin, bir bakarsın buradan Analytics'e gelirsin ilgili videonun. Genel bakıştan aşağıya inersin, metriğine bakarsın 2 gün sonra. İnsanların %70'i bu videoda kalmış. Öbür videoda farklı bir yöntem dene. Ne bileyim, insanlarda merak uyandır. Örnek veriyorum, videonun ilerleyen dakikalarında sizlere bu konuyla ilgili çok kritik bir bilgi vereceğim. Mesela bu cümle insanda merak uyandırır. O videoyu zorla izlettirirsin tabiri caiz. Birinde ne bileyim izleyicine korku ver. Yani bütün her şeyi dene. Bu metriklerin en iyi hangi video girişinde performans gösteriyorsa her zaman elinden geldiğince o girişleri kullanmaya çalış. Çünkü kanalının büyüme yolundaki en etkili ama en etkili veri 2026 yılında ilk 30 saniye girişidir. YouTube buraya boşuna bununla ilgili bir grafik yapmadı arkadaşlar. Bakın burayı koyuya boyamış 30 saniyeyi. Çünkü senin kaliteni buradan ölçüyor. Ve bunu da sana veriyor ki hani bu konuda kendini geliştir, daha iyi girişler üzerinde çalış diye. YouTube Studio'nun ayarlarında burada bizlere verilmiş olan hiçbir bilgi, hiçbir yazı gereksiz değil arkadaşlar. Sizlere belli başlı mesajlar veriyor. Bir diğer konu. Şimdi küçük kanal olmak dezavantaj değil, bir kere avantajdır. Niye böyle söyledim? Çünkü rakiplerini tek tek inceleme imkanım var. Oğlum sen bu yolda yenisin, tamam mı? Oğlum sakin ol lan. Adam 5 yıldır içerik üretiyor. Ulan o senin geçeceğin aşamaların hepsinden defalarca geçti. Senin yapacak olacağın bütün hataların hepsini o adam yaptı ve şu an adam nirvanasını yaşıyor. En iyi şekilde bu işi yapıyor. Evet, rakiplerinden bahsediyoruz. Rakip analizini doğru yaparak onlar nasıl başlıklar kullanıyor? İşte hangi kapak resimlerini kullanıyor? Video girişleri, ilk 30 saniye cümleleri nasıl? Ne mesajlar veriyor? Anlatım tarzı ne? İnsanlar bundan hoşlanıyor mu? Bütün bunları tek tek analiz edebiliyorsun, çekleyebiliyorsun. Şimdi rakip analizi yapmak da bir sanattır. Şimdi çoğu insan rakip kanala giriyor, diyor ki ya bu adam diyor 100.000 izlenmiş diyor. Bilmem ne diyor. Kardeşim sen rakip kanala girdiğinde o adamın izlenmesi seni ilgilendirmesin. Adamın videosu 100.000 izlenmiş. Kendi videoyu paylaşıyor sonra. Daha yeni bir kanal. 50 izleniyor, 100 izleniyor. Geliyor diyor ki ya Medya Eğitim kardeş sen böyle söyledin ama ben yaptım. Bak benim videom 50 izlendi, 100 izlendi. İyi de o adamın hacmiyle senin hacmin bir mi? O adam 5 yıldır o içeriği üretiyor. Onun kitlesi var, abonesi var. O bir okyanus, sen bir damla. Mesele burada, bunları yaparsanız, rakip analizini doğru yaparsanız videonuz 10 binlerce izlenme alacak. 100.000 izlenecek demiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Öneri sistemi kanalını daha çok önerecek. Çünkü verilerin güzel çıkacak. İşte ortalama görüntülenme yüzden iyi olacak. Kapak resimlerin, gösterim tıklanma oranların iyi çıkacak. Dolayısıyla YouTube kanalını daha fazla kitleye önerecek. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir konu var. Kopyalamayın arkadaşlar. Sakın yani bu adam böyle bir başlık atmış, ben bunu alayım böyle kopyalayayım, kendime yapıştırayım ya da adamın küçük resminin arka planını komple alayım, hiçbir değişiklik yapmadan ben de kullanayım, sadece kendi suratımı koyayım, yapmayın. Bu doğru bir davranış olmaz. Ek olarak senin yapman gereken aynısı değil, daha iyisini yapmaya çalışmak olmalı. Şimdi bir diğer konuya gelelim. Çoğu yeni kanal, YouTube'a başlayan kanallar, oğlum kayıtta mıyım lan? Kayıttayım. Bir an korktum ha, yüreğim ağzıma geldi kaydı başlatmamışımdır diye. Birçok yeni kanallar başlık atmayı bilmiyor. Ya bütün başlığı özel kelime yazıyor ya da bütün başlığı SEO anahtar kelime yapıyor. Arkadaşlar yeni YouTube kanalları, sen bir kanal açtığında, tamam mı, bu işe başladığında senin hiçbir abonen olmadığı için, senin bir hacmin olmadığı için, algoritma seni tanımadığı için kanalın öneri servisiyle çalışmaya başlayacak. Yani YouTube önerilerinde gezecek. Göz atma özellikleri adı altında algoritma senin paylaşacağın videoları ana sayfada gösterecek birkaç kişiye. Dolayısıyla bu birkaç kişinin karşısına senin videon çıktığında ana sayfa nasıl gözüküyor? Şöyle bir bakalım. Atıyorum senin videon burada çıktığında, tamam mı? İnsanların dikkatini çekemiyorsan YouTube senin videonu daha ilk testte eler. Önermemeye başlar. Tamam mı? Dolayısıyla kendinizi YouTube'da gezinmeye girmiş biri olarak hayal edin. İşte bir videoya tıklamanız için böyle aşağı doğru inerken ne olması lazım? O kapak resminin etkileyici olması lazım, değil mi? Bu adam acaba ne anlatıyor demesi lazım. Dolayısıyla YouTube küçük resmin iyi olmak zorunda. Bak, iyi olmalı demiyorum artık, iyi olmak zorunda. Sen eğer yeni bir kanalsan,
Sadece bununla da kalmıyor. Başlığında da merak uyandırmak, insanların dikkatini çekmek zorundasın. 2026 YouTube algoritması ilk önce kanalda gösterim tıklanma oranından referans alır. Buna göre kanalları önermeye başlar. Ve gösterim tıklanma oranını da arttıran şey, yani insanlara gösterdiğinde videoyu insanların tıklama oranından gelen veri YouTube'a iyi sinyaller verirse sen başlangıcını o kadar iyi bir şekilde hızlı yaparsın. Tamam, küçük resmini güzel yaptın. Başlığında da dikkat çekeceksin. Mesela benim kullanmış olduğum yöntem gibi YouTube'da izlenmelerin düşme sebebi bu. Ney? Acaba ne? Şuna tıklayayım da bir bakayım dedirtiyor değil mi insana? Buradan merakı uyandırdım. İzleyicide bir algı oluşturdum. Ardından bitti mi? Hayır. SEO anahtar kelimemi geçiriyorum. Videolarım neden izlenmiyor? Haydi gelin buyurun bakalım. Gizli pencere açtım, YouTube'a girdim. Bakın YouTube'a girdiğimde videolarım dediğimde burada bakın ne var? Videolarım neden izlenmiyor? En çok aranan anahtar kelimelerden biri. Dedim ben YouTube'a dedim ki bak burada merak uyandırıyorum. Burada da anahtar kelimemi geçiriyorum. Bunu aratan insanlara benim videomu öner. Karşılarına çıkar. İzlet. Birisini gördün mü yardım edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Dolayısıyla YouTube'da buna göre değerlendiriyor. Bu mantığı kavramanız gerekiyor. Unutmayın, izlenmelerin %70'i başlıktan gelir. Küçük resminde bunun yanında iyi bir performans gösteriyorsa videoların önerilecektir. Velekim diyelim ki sen dünyanın en iyi küçük resmini yaptın, en iyi başlığını attın. Yine videon işte 300, 500, 1K izlenebilir. Bu tamamen doğal çünkü sen yeni bir kanalsın. Hani ilk aşamada söylemiştik ya, 6 ay boyunca kanalın denetlenecek. Algoritma senin ne kanalı olduğuna, sana güvenip güvenmeyeceğine öncelikle karar vermesi gerekiyor. Oğlum çok uzattığımın farkındayım ama benim de tarzım bu. Ne yapayım yani, detayına girmeye çalışıyorum kanka. Yemin ediyorum yani videoyu kasıtlı bir şekilde uzatmıyorum. Hatta sizlere şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Emin olun tam tersi, videoyu kısa tutmaya çalışıyorum şu an. Ama konular çok önemli. Ben üstüne basıp öyle geçemiyorum. Şimdi oynatma listesinin büyük öneminden bahsedeceğim sizlere. Hani söylemiştik ya, analitik verileri okumanız gerekiyor. YouTube'un bize ne anlattığını anlamanız gerekiyor. Tamamen kartlar açık oynuyorum kanka. Şu an benim kanalımın son 28 gündeki total verilerini görüyorsunuz, tamam mı? Sen YouTube'da içerik yaparken içeriğini kaliteli yap. Oynatma listelerini aktif bir şekilde, güzel bir şekilde kullan. Böyle benim yapmış olduğum gibi 5-6 tane en azından oynatma listen olsun, tamam mı? Emin ol kanka, biri geliyor bir gün 30 tane videonu arka arkaya izliyor. Bakın mesela ayın 17'sinde ben hiçbir şekilde izlenme almamışım oynatma listesinden. 18'inde adamın biri bir gelmiş 31 video birden izlemiş. Düşün, bir kişiden 31 videoda izlenme almışım ben. Dolayısıyla burası çok çok önemli. Birçok kanal oynatma listesi kullanmıyor. En büyük hatalardan birisini yapıyor. YouTube diyor ki senin bu oynatma listendeki videoların ortalama izlenme süresi 2000 saate yakın diyor. Bunun 17 saati oynatma listesinden gelmiş diyor. İşte bu geçen ayla da kıyaslıyor bunu. İşte bu ay 200 kişi tıklamış diyor. Bu oynatma listelerinden sadece biri arkadaşlar. Bunun gibi 6-7 tane oynatma listesi olduğunu düşünün. Ve hepsinde de akmasa da damlar 10 saat, 11 saat, 15 saat izlenme süresi olduğunu düşünün. Ve bunun bir aylık veriyi kapsadığını da hesaplarsak eğer 4000 saati tamamlama yolunda oynatma listesinin büyük önemini bu vesileyle anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Oynatma listesi kesinlikle kullanıyorsun. Şimdi bir diğer konuya gelelim. Sağ yukarıdan logomuza tıklayıp YouTube Studio'ya girdik. Tamam mı? Buradan Analytics diyorsunuz. Ardından sağ yukarıda gelişmiş mod göreceksiniz. Buna bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Artık sen bu aşamaya kadar belli başlı 10-15 tane 20 tane video yüklediğini varsayıyorum. Şimdi YouTube'un gelişmiş analitik verilerinin olduğu yere geldik, tamam mı? Sağ yukarıdan rapor kısmının sağındaki ok işaretine tıklıyoruz. Buradan son 28 gündeki trafik kaynaklarına bir kere bastık. Bastıktan sonra burada YouTube arama göreceksiniz arkadaşlar. YouTube arama sizde aşağı sıralarda olabilir. Bu tamamen doğaldır. Sizler yeni bir kanal olduğunuz için daha çok göz atma özelliklerinden izlenme alacaksınız. Fakat bizim işimiz YouTube aramayla. YouTube aramaya bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra YouTube size burada son 28 günde, yani son bir ayda insanlar videonuzu arama motorunda hangi kelimeleri aratarak buluyor. Bunun sıralamasını veriyor, tamam mı? Mesela benim kanalımı izleyen 1200 kişi YouTube'a YouTube Shorts para kazanma yazarak videolarıma ulaşmış ve bu anahtar kelimesi üzerinden benim kanalımı bulmuş, videolarımı izlemiş. Diyorsun, ne yapıyorsun sen? Buradan otomatik bir kere içerik fikri edinmiş oluyorsun. Bu anahtar kelimeyle yola çıkarak bir tane daha video üretiyorsun. 2-3 video sonra bir tane daha üretiyorsun. Ardından bu anahtar kelimeyle ilgili bir video üretiyorsun. Bununla ilgili bir video üretiyorsun. Çünkü senin kanalın bu anahtar kelimelerle trafik çekmiş. Algoritma senin kanalını bu anahtar kelimelerle izletmiş. Sen de bu konunun üzerine giderek, bu kelimelerden yola çıkarak
videolar üreterek hem o anahtar kelime üzerinde hacim kazanıyorsun hem de doğru yolda içerik üretmiş oluyorsun. Oğlum o aklındaki içeriği bir kenara koy ya, onu sonra yaparsın. Sen YouTube'un seni izlettiği kelimelerden yola çıkarak içerik üret. Emin ol bunu yaptığında videonun otomatik bir şekilde daha çok izleneceği için daha çabuk 4000 saati dolduracaksın. Şimdi diğer bir konu yorum istemek. Arkadaşlar şimdi ilk 30 saniyenin önemini sizlere anlattım. Elinizden geldiğince konunun dışına çıkmadan videonuza ortadan bir dalış yapıyorsunuz. İnsanlara o videodan ne alacağını aktarıyorsunuz. Ardından kesinlikle bu ilk 30 saniye içerisinde izleyicilerden abonelik istemiyorsunuz, yorum istemiyorsunuz, gereksiz bir konuşma yapmıyorsunuz. İşte benim adım Hakan, ben şuralıyım, buralıyım, ne bileyim, nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar falan demiyorsunuz. Ama biz küçük bir kanal olduğumuz için etkileşim bizim için her şey. Yani like'lar, yorumlar kanalımızın gelişim yolundaki algoritmayı canlandıran en önemli etkenlerden birisi. Bunu da unutmuyorsunuz. Medya Eğitim'in sizlere tavsiyesi 10 dakikalık bir video ürettiysen bunun 3. dakikasından sonra izleyicilerden yorum iste, abonelik iste. Bunu da çok uzatma. 3 saniyede iste, 5 saniyede izle. Kısa bir cümle halinde izleyicilerine bunu hatırlat. Yorum istemek dilenmek değildir. Algoritmaya sinyal göndermektir. Mesela bunu anlatmışken bu videonun altına da yorum yazarsan sevinirim kardeşim. Konuyu açmışken hazır. Ya ne bileyim, videonun içerisinde sen ne düşünüyorsun yorumlara yaz gibi cümleler kullanarak insanlardan etkileşim alabilirsin. Bütün büyük YouTube kanalları zaten bunu yapıyor. Görüyorsun. Herkes bu taktiği uyguluyor. Ne demiştik rakip analizi konusunda? Onlar ne yapıyorsa bir bildiği var, değil mi? Dolayısıyla sen de yapacaksın. Videolarında beğeni istemekten, yorum istemekten çekinmeyeceksin. Özellikle shorts içerikleri üretiyorsan, kısa videolar üreten bir kanalsan kesinlikle videonun başında, ortasında yapmıyorsun bunu. Son 2 saniye bak. Video kapanmak üzeredir artık. İnsanlar o videoyu sonuna kadar izlemiştir. Sonuna kadar dediğim zaten ne olacak ki 30-50 saniyelik video. Bunun 2 saniyesini ayırıyorsun buna. Sen de yorumlarda fikrini yaz gibi insanları etkileşime yönlendiriyorsun. Dolayısıyla algoritmada, öneri sistemi de senin yüklemiş olduğun içeriği daha çok kitlenin karşısına çıkarmaya başlıyor. Evet, bu videoyu buraya kadar izlediysen zaten çoğundan öndesin kanka. Medya Eğitim kanalı olarak sizlere elimden geldiğince bu tarz ücretsiz eğitimler veriyorum. Dolayısıyla bir emeğe saygı babında bu videoya bir beğeni bırakıp yorumlarda da fikrini yazmaktan kaçınmazsan çok sevinirim. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.